Dilek nasılsın? Özel üyem Dilek, özel abonem Dilek, Sitoak, Nihat Aslan, Banu Kabaş hoş geldiniz. Leno, Lenoi, Leoni, South Africa. Welcome. Servin işi sağlam. Fatma, Sito hoş geldin. Nelida Gramajo, Arjantin. Sevinç Aydın merhaba. Dilek Şenyurt, sağ ol canım, ben de iyiyim, fena değilim. Fena değilim, çok teşekkür ederim. Kerimova, sağ ol. Ay Yıldız, Sıla Deveci, yetiştin. Deprem, İstanbul'da deprem oldu. Marmara Denizi'nde, Silivri açıklarında, İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen deprem 5.0 şiddetinde deprem İstanbulluları korkuttu ve 17 kişi yaralandı depremde. Deprem çok şiddetli değildi elbette ama sarsıntıyı pek çok insan iş yerlerinde ve evlerinde hissetti ve insanlar panik oldu. Telefonla herkes birbirini aradı, herkes sevdiğini aradı ve telefonlar da kilitlendi bir süre. Telefon şebekeleri de bir süre kilitlendi ve saat 15'e doğru meydana geldi bu deprem. Ürkütücüydü. Çok şiddetli olmamasına rağmen insanlar e, insanlar korktular ve bazıları pencereden, balkondan atlamak suretiyle yaralandı. Esenyurt'ta mesela ilginç bir görüntü vardı. İstanbul'un Esenyurt semtinde bir kadın evinin balkonuna çıktı. Pervazın da üzerine çıkarak çığlık attı. Deprem oldu diye korkudan çığlık attı. Neredeyse aşağı düşecek. Yüksek bir evde oturuyor kendisi. 4. kat. Eee, balkonun pervazına çıkıp artık ondan sonrası aşağı düşecek. İnsanlar korku içinde birbirlerine gösterirlerken birisi de videosunu çekti. Çok ürkütücü bir görüntüydü. Kızım aradı. Kızım da Boğaz kenarında oturuyor. Rumeli Hisarı'nda oturuyor. Baba dedi, hissetti mi depremi dedi. Ben dedim dışarıdaydım, hissetmedim. Arabanın içinde yolda gidiyordum, hissetmedim. Ya ben hissettim ve korktum. Evimin balkonunda dolap vardı. Dolap içi dolu, dolap yıkıldı, devrildi. İçinde tabaklar kırıldı dedi. Allah beterinden saklasın. 5 şiddetinde deprem tabii ki bir felaket değil ama Allah bundan sonrasını göstermesin. Bilim adamları da bu depremin çok önemli bir deprem olmadığını, eee, bu mevcut fay hattında, bu kırılan, depremi meydana getiren fay hattında eee, bundan sonra 6.2 şiddetinde bir kırılma daha olacağını, o depremin tehlikeli olabileceğini söylüyorlar. Allah beterinden saklasın diyoruz biz yine. Ne yazık ki Türkiye deprem ülkesi. Bir sürü fay geçiyor Türkiye'nin altından ve zaman zaman da 2-3 senede bir de ne yazık ki ülkemizde ölümlü depremler yaşanıyor. Bu da tabii deprem öldürmez, bina öldürür gerçeğinden dolayı kaynaklanıyor. Binalar betonarme olduğu için ve betonarme mühendisliğiyle yapıldığı için ne yazık ki bina yıkıldığı zaman insanlar o koca taş yığınlarının altında kalıyorlar ve yaşamlarını kaybediyorlar. Evet, Marmara Denizi'nde oldu deprem. Çok teşekkürler geçmiş olsun diyenler için arkadaşlar. Hande Erçel'i gördünüz mü Paris Moda Haftası'nda? Hande Erçel'i Balmain markasının davetlisi olarak gitti. Davetlisi değil, işbirliği karşılığında gitti. Yani iş yaptı, para aldı ve sözleşme imzaladı. Gitti orada tanıtım yapıyor. Orada galaya katılıyor, defilelere katılıyor. Katılıyor dediğim en önden, protokolden izliyor defileleri ve kendi üzerine de o moda firmasının bir kreasyonunu, bir ürününü giyiyor.
onunla pozlar veriyor, fotoğraflar çektiriyor, basına pozlar veriyor. Kendisi paylaşımlar yapıyor. Dolayısıyla, o moda firmasını Türkiye'de yaşatıyor, ismini duyuruyor ve bunun karşılığında da Hande Erçel olarak çok iyi bir para aldığı söyleniyor. Paris Moda Haftası biliyorsunuz hem sonbaharda hem de ilkbaharda her sene düzenleniyor. Sonbaharda düzenlenen, bir sonraki, ilkbahar ve yaz modasını tanıtıyor. Zannedilenin aksine Paris Moda Haftası'nda, ilkbaharda düzenlenen de bir sonraki sonbahar ve kış modasını, tanıtıyor, yansıtıyor. Ben de, bir gazeteci ve televizyoncu olarak defalarca akredite olarak, Paris Moda Haftası'nı gidip izlediğim için, oradaki, usulü biliyorum ve, dünyanın her yerinden moda yazarları, modacılar, modeller gelirler, Paris Moda Haftası'na katılırlar. Oradaki yenilikleri takip ederler. Oradaki sunulan, anlatılan, giyilen, modayı, izlerler ve yeni sezonda da kendi ürünlerinde, kendi çalışmalarında bunu uygulamaya çalışırlar. Kopyalar da çekerler elbette ve Paris Moda Haftası dünyanın en büyük, en renkli, moda etkinliğidir. New York Paris'ten sonra gelir. New York, moda günleri, moda haftası Paris'ten sonra gelir. Dünyaca en kabul gören Paris Moda Haftası'dır arkadaşlar. Sonra da Milano gelir. Milano'daki defileler de dünya modasına yön verir. Ve Paris Moda Haftası'nda Hande Erçel'in kıyafetini gördünüz mü? İşte bu kendisiyle anlaşan, kendisine ödeme yapan firmanın bir, ürününü, bir kreasyonunu giymişti üzerinde. Bir ceket, eee, dizlerinin çok üzerinde, bir ceket, altında başka bir şey yok. Ceketin dizaynı, eee, özgür, özel, özgün bir tasarım ve, bunu tasarlayan da Oliver Rusto, Balmain firmasının CEO'su aynı zamanda kreatif direktörü, moda desenatörü ne isterseniz söyleyebilirsiniz. Oliver Rusto bu firmanın her şeyi. Firmaya çağ atlatan, işin başına geçtikten sonra firmanın dünya çapında satışlarını %40 oranında artıran, firmayı, çok tercih edilen bir marka haline getiren Oliver Rusto, Hande Erçel'le sarıldı. Gördünüz belki, videoları. Hande Erçel'in belini nasıl da sıkıyor adam. Fakat, Oliver Rusto ile Hande Erçel arasında hiçbir ilişki olması mümkün değil. Şeylerde görüyorum, yorumlarda görüyorum. Hande'ye tutuldu, Hande'den gözünü alamadı. Hande'nin belini nasıl sıktı öyle, Hande'ye gönlünü kaptırdı diyorlar. Hayır, adamın cinsel, tercihleri çok farklı. Eee, Hande Erçel'in kırmızı eldivenlerini gördünüz mü? Tabii bu da, eee, moda firmasının, Oliver Rusto'nun kendi, tarzı. Kırmızı ayakkabılar ve kırmızı eldivenle giydiriyor, bu kreasyonunu Hande Erçel'e. Kırmızı eldiven tabii dikkat çekmek için kırmızı deri eldivenler ama ayakkabıyla bir bütünlük sağlamış. Hande Erçel küpeleri de çok dikkat çekiciydi. Şu boyda, şu, genişlikte küpeler vardı kulağında, sarı küpeler. Altın olabilir ve, Hande Erçel her zaman, her moda, haftasında olduğu gibi Londra'da, Paris'te, New York'ta, Milano'da yine davet alarak gitti. Yine işbirliği yaparak gitti ve yine çok iyi bir para kazandı. Eee, Cumartesi günü de hepimizin çok sevdiği bir başka ünlü isim, Paris Moda Haftası'nda boy gösterecek. Onu da konuşacağız arkadaşlar. Afra Saraçoğlu'nu da konuşacağız. Kerem Bürsin, Melisa Sabancı Tapan'dan ayrılmıştı ya geçtiğimiz günlerde. İkinci kez ve bu sefer kalıcı olarak kesin ayrıldılar. Melisa Sabancı'ya soruyorlar, "Neden ayrıldınız?"
Kerem Bürsin'den diye. Yoğunluktan ayrıldık, yoğunluktan dolayı ayrıldık diyor. Hiç böyle de bir sebep söyleyecek bahane olmayınca, söyleyecek bir söz bulamayınca yoğunluktan dolayı ayrıldık derler. Yani işlerimiz o kadar çok ki birbirimizi göremez olduk artık. Bunu daha evvel de duymuştuk ünlülerin bazılarından ayrılık sebebi olarak. Tabii ki inandırıcı değil. İnsan eğer gerçekten seviyorsa, gerçekten aşıksa, gerçekten vazgeçemeyecek kadar çok seviyorsa zaman yaratır partneriyle görüşmek için, öyle değil mi arkadaşlar? Yoğunluktan dolayı ayrıldık demek ancak kendini kandırırsın Sayın Melisa Sabancı Tapan. Bizleri kandıramazsın. Ay Yıldız bugünkü videoyu gördünüz mü? Tenisten sete gelmiş motosikletle. Gelir. Gelir. Burcu Demir. Evet. Arkadaşlar, abone olmayan varsa aranızda abone olsun lütfen ve Dilek Şenyurt, Melisa Sabancı Tapan ama öyle ya böyle Bilal Bey en azından insanların kafasına soru işareti bırakmıyorlar. Ayrıldıysa ayrıldım, beraber bu kadar sebepler olsun açık yürekli. Çünkü Melisa Sabancı Tapan'ın işle ilgili bir kaygısı yok. Anlatabiliyor muyum? İşiyle ilgili kendi işinin patronu. Yani patronu falan da değil zaten. Çalışmıyor da odası var. Sorsa ona çalışıyor tabii. Yani annesinin babasının şirketi. Yani eğer ben özel hayatımla konuşulursam, özel hayatımı çıkar söylersem, anlatırsam, işte işim başarısız olur, reyting düşer falan diye bir kaygısı yok ve kendisine sürekli olarak özel hayatını anlatma diyen bir menajer yok. Özel hayatını anlatma diyen bir yapımcı yok. Dolayısıyla Melisa Sabancı Tapan bu soruya cevap vermekte bir endişe duymamış. Ama Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve diğer ünlüler için öyle değil. Fakat şurada çok haklısın. Şurada çok haklısın. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ilişkileri bittiği zaman ne olursa olsun ayrıldık diyebilmelilerdi. Diyemediler, demediler. Onu da birbirlerine kıyamadıkları için diyemediklerini düşünüyorum. Bu bana çok güzel, çok iyi bir teselli oluyor. Yoksa kendilerini sevenlere, fanlarına saygısızlıktan dolayı, böyle bir şey yaptıklarını kabul etmek, düşünmek istemiyorum. Bunun bir saygısızlık olduğunu, eee, bazıları söylüyor. Ben de kızdığım zaman niye açıklama yapmadınız, ayrıldığınızı söylemediniz demiştim aylar önce. Ancak yeniden barışma ümidi, yeniden barışma isteği hep akıllarının bir kenarında vardı ki demek bunu söyleyemediler. Arjantin'den selamlar diyor. Nelida tercümeyle geldi. Doğru çevirdiğimi bilmiyorum. Size ve sevgili eşinize kocaman bir kucaklama. Evet, Arjantinli Nelida Manzano, Arjantinli özel abonem geldi ve çeviriyle geldi. Çok teşekkür ediyorum Nelida. Sen de ben İspanyolca çeviriyi yüklediğim zaman bu söylediklerimin manasını anlayacaksın yayın bittikten sonra. Çok teşekkür ediyorum. Bir sürpriz oldu bana. Senin Türkçe mesaj yazman canlı yayına bir sürpriz oldu. Eşime de söyleyeceğim selamını. Çok sağ ol. Ama Tarçın'a selam yazmayı unutmuşsun. Tarçın'ın hatırını sormayı unutmuşsun. Tarçın da burada. Hatta şu anda bacağını kaldırdı bana. Kendisini sevmemi istediği zaman bacağını kaldırır yattığı yerde. Taçi Bey, Taçi Bey, Nelida, Güney Amerika'dan, Arjantin'den, Buenos Aires'ten Nelida. Burada. Selam söyleyelim mi? Selamı var Tarçın'ın Nelida sana. İyileşiyor Tarçın. Ameliyat olmuştu. İyileşiyor. Daha iyi. Çok daha iyi. 13 gün, bugün 13 gün. Evet, ameliyattan sonra. Dün dikişlerini aldırdık. Tarçı Bey. Cici Tarçı. Peki. Dilahoda. Afra ve Mert seviyoruz. Nelida tekrar teşekkür ederim.
güzel mesajın için. Stoic ama birçok ünlü özel hayatını gizli yaşıyor. Tabii canım. Ya öyle ünlüler var ki birisiyle aşk yaşadığını filan, ilişki başlıyor, bitiyor. Hala bilmiyoruz. İnanın bana bakın. Öyle gizliyorlar ki hala bilmiyoruz. Belki birkaç sene sonra öğreniyoruz filan yani. 2 sene evvel şununla aşk yaşamıştı filan. Yani rahmetli olmuş çok ünlü bir şarkıcı mesela, evliydi. Onun için ismini vermek istemiyorum. Hep kaçamak yapardı. Yaparmış, hep kaçamak yaparmış. Biz hiç bilemezdik, yakalayamazdık gazeteciler. Niye biliyor musunuz? Neden biliyor musunuz? İstanbul'da bilinen hiçbir mekana gitmezdi. Bilinmeyen mekanlara bile gitse, insanların yani gazetecilerin bilmediği, gazetecilerin hiç uğramadığı, televizyoncuların hiç uğramadığı restoranlara bile gitse, oradaki müşteriler tanır kendisini. Ya bu şu değil mi diye. Çünkü çok ünlü bir şarkıcıydı. Ve bir şekilde videosunu birisi çeker, fotoğrafını çeker birisi. Ne yapardı biliyor musunuz? Rahmetli ne yaparmış? Ben öldükten sonra her şeyi öğrendim. Çok çapkın olduğunu zaten duyardık da hiçbir zaman da yakalayamamıştık. Çünkü kendisi İstanbul'da Karadeniz'e doğru İstanbul Boğazı'nın artık en sonunda Anadolu Feneri var. Asya yakasında Anadolu Feneri diye Boğaz kenarında salaş birkaç restoranın olduğu eee, bir böyle köy yeri gibi bir semt. Şimdi büyümüştür, gelişmiştir. Bu benim söylediğim hikaye 20 senelik. Ve oraya götürülmüş kaçamak yaptığı kadınları bu ünlü şarkıcı ve orayı kapatırmış. Bir gün evvelden telefon açarmış. Yarın şu saatte ben oraya geleceğim. Hiçbir müşteriyi almayın. Kapatın kapıları. Kapalı izleyin. Ben geleceğim misafirimle yemek yiyeceğiz diye. Orada kaç tane masa varsa zaten küçük bir yer. Öyle büyük bir restoran falan değil. Bu dediğim 6-7 masalık bir yer. Kaç masa varsa kapatırmış. Onların hesabını da oraya müşteri gelmiş gibi kabul edip sayıp bu ödermiş bütün parasını ki hani oraya insanlar içeri girmesin tanırlar ve resmini çekerler ya da gazetecilere haber verirler falan diye. Yani böyle yapan başka ünlüler de olduğunu duyardım zaman zaman. Eee, Dolayısıyla ünlüleri yakalamak zordur çapkınlık yaparken. Maria, Maria Mert ve Afra Paris, Juntos, Maria Gomez, Çiğdem Aslan Argun. Ben başlıkta ne dedim? Afra Saraçoğlu Paris'e kiminle gidecek? Cumartesi günü orada. Yarın gider tabii. Bir gün önce gider Afra Saraçoğlu. Defile cumartesi günü olduğu için katılacağı bir gün önce gider. Yarın ne günlerden? Cuma. Cuma'dan gider. Birazdan konuşacağız arkadaşlar. Çiğdem Aslan Argun, Onur abi konuştunuz mu? Onur'u dün arayamadım ya. Dün o kadar bir yoğunluk oldu ki yayından sonra arayamadım. Onur'la konuşacağım. Mert Afra için, Mert de Afra için yapsın diyor. Eee, Merhaba Bilal ve Dilek Şahin Paris'te iş olduğu için styling ile gider Afra. Valla styling ile de gider, menajeriyle de gider. Ama bakacağız, konuşacağız. Emirhan merhaba Bilal abi. Tarçın'a çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ediyorum. Lakano abi acil matematiğe benziyorsun. Anlamadım acil matematiği. Her neyse. Delfina Dimasio, Şilili takipçim burada mı? Şili'den Delfina Dimasio, özel abonem, özel üyem. Burada mı? Delfino, Dilek Şenyurt, Frankfurt'tan, Almanya'dan özel abonem burada. Ee, Dilek Şenyurt, yayınlarıma katıldığın için çok teşekkür ederim Dilek. Yorumlarda bulunduğun için çok teşekkür ederim Dilek. Ee, Peki ve demin diğer özel abonem Nelly Manzano Arjantin'den kendisinin mesajını okuduk. Evet beğeniyorsanız beğen yapın lütfen. Hype ederseniz daha çok memnun olurum. Beğen yaptıktan sonra etme özelliği de hemen karşınıza çıkıyor. Beğen yapınca o özellik de açılıyor. Hype ederseniz çok memnun olurum. Dilek Şenyurt. Evet.
Acil matematik üniversite hazırlık kitabı diyor. Peki canım, bizim zamanımızda acil matematik yoktu. Bizler üniversite sınavına girdiğimiz zamanlarda yoktu o. Onun için bilemedim. Gülay Yıldız, merhaba, iyisinizdir. Çok teşekkür ederim Gülay. Sen de iyisin umarım. Evet, Güllü'nün dosyası. Şarkıcı Güllü gizemli bir şekilde hayatını kaybetti biliyorsunuz. Ve şarkıcı Güllü'nün kendisi düşerek öldü, evlatlarının söylediği, ancak başta onun patronu, çalıştığı iş yerinin sahibi Ferdi Aydın olmak üzere insanlar, kamuoyu, toplumun büyük bir kısmı cinayete kurban gittiğini savunuyor ve çeşitli tezler ileri sürüyorlar. Ve sonunda Güllü'nün dosyası daha önce yüksekten düşme olarak kabul ediliyordu polis teşkilatı ve savcılık tarafından. Öyle ifadeler alınıyordu. Şimdi ise Cinayet Büro Amirliği'ne devredildi. Asayiş Büro'dan, Yalova Asayiş Büro'dan İstanbul Cinayet Büro Amirliği'ne devredildi. Güllü'nün dosyası, yani cinayete kurban gittiği kabul edilerek bir soruşturma, o şüpheyle bir soruşturma başlatıldı. Yalova Cumhuriyet Savcılığı şüpheli ölüm olarak sınıflandırdı ve derinlemesine bir soruşturmaya girişti Yalova Cumhuriyet Savcılığı. Dolayısıyla cinayet büroda kendi yöntemleriyle, kendi özel araştırma usulleriyle bu olayın nasıl meydana geldiğini, Güllü'yü kimlerin öldürdüğünü, Güllü'ye kimlerin bu düşme olayıyla hayatına son verdirdiğini araştıracak polisler. Şüpheli ölüm olarak görülüyor Güllü'nün hayatını kaybetmesi. Bunun için hangi sebepleri ölçü olarak değerlendirdi? Cinayet büroya devredilme nedenleri neydi Güllü'nün dosyasının? Şunlar sayılıyor arkadaşlar, uzmanlar tarafından şunlar gösteriliyor. Ses kayıtlarında ortaya çıkan çelişkiler, ses kayıtlarında çeşitli şekillerde çelişkiler konuşuluyor. Biliyorsunuz bir de kelebek mevzusu vardı ve Ferdi Aydın, onun patronu, kelebek konuşmalarının normal ses kayıtlarında olmadığını, sonradan yapay zeka ile o konuşmaların eklenmiş olduğunu iddia etti. Olayın şüpheli ölüm olarak değerlendirilmesine yol açan bulgular, Güllü'nün kızının feryatları ve psikolojik durumunun kaza ihtimalini zayıflatması. Canlı yayında yapılan canlandırmada roman havası oynarken düştüğü iddiasının fiziksel olarak imkansız bulunması. Güllü gibi yıllarca sahnelerde roman havası oynamış bir sanatçı, o daracık yerde, gördüğünüz o pencerenin önü daracık, eşya yığınları arasında oraya girer de oryantal oynar mı hiç? O daracık yerde. Orası oryantal oynamaya müsait değil. Bir de Güllü'nün geçirdiği kazadan sonra beli kırık olduğu için zaten oynaması da mümkün değil. Belinde platinler olduğu için yürürken bile yardımla yürüyor. Sahnede ancak oturarak şarkı söyleyebiliyor, ayakta duramıyor. Böyle bir kadın nasıl oryantal oynasın, nasıl dans etsin? Güllü'nün sağlık durumu ve belindeki platin nedeniyle cam kenarında oynayacak bir gerekçesinin bulunmaması, patronu Ferdi Aydın'ın bu olay cinayettir şeklinde günlerce süren çok iddialı, çok çeşitlendirilmiş söylemleri ve gidip Yalova'da da polise 8 sayfa ifade verip bunun bir cinayet olduğunu
kendince delillendirerek, şahitlendirerek polislere anlatması. Hepsi önemli nedenler ama bence en önemlisi Güllü'nün patronu son 1 yıldır her hafta sahneye çıktığı, iş yerinin, eğlence yerinin sahibi Ferdi Aydın'ın adeta feveran ederek Türkiye'de ne kadar büyük televizyon kanalı varsa ve, ilk başta da tabii benimle röportaj yaptı. İlk olarak bana anlattı, şüphelerini benimle paylaştı. Benden sonra bütün kanallar onun peşine düştüler. Sabah programları, öğleden sonra programları, ana haberler, akşam ana haberler hepsi onu konuk alarak onun iddialarını dillendirdiler ve sonunda savcılık da polis de cinayet şüphesiyle bu dosyayı incelemeye başladı. Bu arada Güllü'nün son şarkısını Mattia Ahmet Minguzi'ye yazdığı öğrenildi. Kim Mattia Ahmet Minguzi? E, Türk-İtalyan, Türk anne İtalyan babadan dünyaya gelmiş. 15 yaşında bir gençti. Bu kış geçtiğimiz Ocak ayında İstanbul Kadıköy semtinde bit pazarında alışveriş yapmak isterken ne yazık ki oradaki birkaç serseri çocuk tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Dünyalar güzeli bir çocuk Mattia Ahmet Minguzi. Ülkece çok üzüldük, çok ağladık. Böyle pırıl pırıl bir evladın hiç yere, hiç yoktan yere, boş yere, hiç nedensiz niye bana yan baktın, niye kötü baktın, niye bakıyorsun türünden bir sataşmayla sonra kavga çıkararak bıçaklanması ve öldürülmesi hepimize, herkese dokunmuştu. Sadece Türkiye'de değil, İtalya'da da büyük bir dram olmuştu babasının İtalyan olmasından dolayı. Ve şarkıcı Güllü de sessiz sedasız Mattia Ahmet Minguzi'ye yeni bir beste hazırlığındaydı. Bugün duruşması vardı Mattia Ahmet Minguzi'nin ve Güllü'nün amacı o şarkıyı bugüne yetiştirmekti. Ancak ne yazık ki hayatını kaybedince şarkı da yarım kaldı, şarkıyı bitiremedi. Ve bugün Mattia Ahmet Minguzi'nin katillerinin ikinci duruşması görüldü. Ve Ahmet Minguzi'nin katilleri için savcı 24'er yıl hapis cezası istedi. 24'er yıl hapis yatmalarını istedi. Duruşma ertelendi dostlar. Bunu da bir başka haber olarak söylemek istedim. Dilek Şenyurt 24 çok az ama işte çocuk sayılıyorlar ya, bunların yaşı küçük. Bu cinayeti işleyen, bıçağı saplayan 17, diğeri de 15-16 yaşında. O yüzden çocuklara ceza daha az veriliyor. Böyle olaylarda daha düşük veriliyor. O yüzden 24 sene. Yoksa tabii haklısın, 24 sene çok az dostlar. Şu notuma da bir bakayım, pardon. Evet, şuna bakayım. 24 yıl hapis cezası dedikten sonra. Evet, o çocuklarla ilgili yasaların değişmesi isteniyor. Bu nedenden dolayı Dilek Şenyurt, o yasanın ne olursa olsun bu kasıtlı bir öldürme ve müebbet ceza verilmesi, tıpkı büyüklerde olduğu gibi burada da bu cinayeti işleyenlere de müebbet ceza verilmesi isteniyor. Ama bakalım yargılama bittiği zaman, bütün duruşmalar neticelendiği zaman ne olacak? Onu tekrar değerlendiririz. Evet, Dilek Şenyurt diyor ki ama diyor bıçağı vururken karşısındaki kişiye hiç de çocuk olmuyor diyor. Ay Yıldız diyor ki demek ki yarın havalimanına gitmemiz gerekiyor. Afra Paris'e gidecekmiş. Hadi bakalım. Teşekkür ederim Rasime. Sen nasılsın? Merhaba.
Ya dostlar, son zamanlarda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'le ilgili olumlu haberler, Afram'la ilgili olumlu haberler çoğalınca ve hashtag'ler peş peşe gelmeye başlayınca, Afram hashtag'leri de peş peşe gelmeye başlayınca bazı insanlar şok oldu biliyor musunuz? Afram'ın bittiğini, Afram'ın artık tarihe karıştığını filan söylüyorlardı. Seyfer'in zaten artık esamesi okunmaz. Afram da bitti ve dağıldılar. Herkes kendi yoluna gitti. Herkes kendi işine bakıyor, kendi hayatına bakıyor filan diye. Paylaşımlarda da böyle dalga geçiyorlardı. Hatta Afram'ı savunan bir iki arkadaşı da hırpalıyorlardı. Sözüm ona mesajlarıyla linçliyorlardı filan. Fakat biz çok güzel sahip çıktık sizlerle birlikte. Sizlerle birlikte Onur Akay, ben ve sizler çok güzel sahip çıktık. Afram'ı hiçbir zaman yere bırakmadık. Afram'ı her zaman diri tuttuk, yaşattık ve barışacaklarına inancımızı her zaman paylaştık. Bakın Mert'in Akyaka'da yaramazlık yaptığı o kızın esamesi okunmuyor artık. Asıl o kız tarihin tozlu raflarına kaldırıldı. Tarihin e, yaprakları arasına gömüldü. Bu Afram barışmadan önce o kızla ilgili neler yazılıyordu? Mert Ramazan Demir bir yere gidiyordu mesela, Assos'a gidiyordu. Vay Assos'a o kızla beraber gitti. Ev kiralamaya o kızla gitti. O kız gezdi. Mert'in satın alacağı evi beğendi. Mert'e okey verdi. Mert de öyle o evi satın aldı filan gibi böyle abuk subuk şeyler yazılıyordu. Şimdi o kızın hiçbir şekilde ne adı geçiyor ne ondan bahsediliyor. Çünkü zaten abartıydı. Zaten Mert ondan çoktan ayrılmıştı, bitirmişti onu ve Afra Saraçoğlu'na dönmeyi kafaya koymuştu. Barışma isteklerini sürekli çevresindekilere dile getiriyordu. O yüzden de menajeriyle arasının açık olduğunu da duydum. Mert Ramazan Demir'in ve Mert Ramazan Demir'le Afra Saraçoğlu'nun tekrar birleşmesinden sonra o anticiler bu sefer Afram'ın aleyhinde propagandayı e, hazımsızlığa dönüştürdüler. Hazmedemiyorlar. Barışmalarını hazmedemiyorlar ve bunun bir uydurmacı olduğunu, kandırmacı olduğunu söyleyip o şekilde yorumlar yapmaya gayret ediyorlar ama Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'in beraberliğine, aşkına inananlar onları susturuyorlar. Ay Yıldız kız Mert bütün yazı geçirdi. Abi bir de yok ya kız Mert'le bütün yazı geçirdi filan. Ay Yıldız. Yok ya öyle değil öyle değil. Ege Tok antidepresyon. Çiğdem Hasan'a lütfen kızdan bahsetmeyin bile. Aynen. Yalan. Yalan. Ve şimdi arkadaşlar onlar hem işleriyle hem tekrar birlikte olarak düşmanlarını çatlatmaya kaldıkları yerden devam ediyorlar. Görüyorsunuz ikisi de işlerinde, mesleklerinde zirvede. Yalı Çapkını bitsin onların işi de bitecek, unutulacaklar. Yeni bir projeyle bakalım sivrilebilecekler mi, öne çıkabilecekler mi? Yeni proje teklifi gelecek mi onlara filan diyenler şimdi acaba Yalı Çapkını bittikten sonra her ikisinin de ikinci, üçüncü işleri, her ikisinin de reklam teklifleri aldıkları dağ gibi, her ikisinin de yurt dışı seyahatleri, çeşitli organizasyonlara davet edilmeleri görüyorsunuz işte. Mert Ramazan Demir Hollanda'ya, Amsterdam'a gezmeye turist olarak gitmedi. Oraya da iş için gitti. Alkollü içki Türkiye'de reklam yasağı olduğu için paylaşamadı. Bir alkollü içki firmasının oradaki bir yemeği daveti organizasyonu için gitmişti Hollanda'ya, Amsterdam'a. Yani yurt dışına gidiyor, babasını ziyarete gidiyor, New York'a gidiyor Afra Saraçoğlu. Orada çekimler de yapıyor. Orada firmaların tanıtımlarına da katılıyor, röportajlar da yapıyor. Miami'ye gitti mesela. Orada bir reklam filmi çekti. Dolu dolu hayatı iş anlamında da dolu dolu yaşıyorlar ve işle tatili. Şimdi mesela yarın Paris'e gidecek. Orada 2 gün, 3 gün hem etkinliğe katılıp aldığı parayı hak edecek. Zaten parayı biliyorsunuz haftalar öncesinden peşin olarak hesaplarına yatıyor.
paraları. Hem aldıkları parayı hak edecekler hem de orada Paris'te 2 gün, 3 gün vitrinleri, mağazaları gezecekler. Caddeleri, şık restoranlarda yemekler yiyecekler. Kendi PR'larını da yapacaklar bir şekilde. Sadece markanın PR'ı değil. Afra Saraçoğlu'nun bu işi kabul edip oraya gitmesi markanın PR'ı için. Ama oraya Afra Saraçoğlu Paris'te belki orada bir iki yıldızla da karşılaşacak. Fransız, Amerikalı, İtalyan bir iki oyuncuyla da tanışma fırsatı bulacak. Hem kendisine ödeme yapan markanın PR'ı hem de kendi PR'ı. Bir yandan da kendi reklamını yapacak. Orada çekilecek fotoğraflar paylaşıldığı zaman orada o markayı giyen kişi Melahat Hanım, Ayşe Hanım, İpek Hanım değil ki Afra Saraçoğlu. Dolayısıyla Afra Saraçoğlu'nun kariyerine bir artı daha eklenecek. Öyle değil mi? Ve Mert Ramazan Demir için de aynı şey geçerli. Mert Ramazan Demir için de erkek moda firmaları, dünyaca ünlü erkek moda firmaları tarafından paylaşılamıyor. Türkiye'de bizim yüzümüz olun, bizim marka temsilcimiz olun diyorlar peş peşe. Aynen öyle. Dostlar, Afra Saraçoğlu 4 Ekim Cumartesi günü Paris Moda Haftası'nda geçen yıl aynı firmanın sokak stiliyle katılmıştı. Bu moda haftasındaki defileyi izlemişti ve Paris'te çekilen fotoğraflarında Afra Saraçoğlu'nun bu markanın temsilcisi olarak gittiğinde sokak stili kıyafeti vardı üzerinde. Bazıları da demişler ki ya Afra ne kadar kötü giyinmiş, ne kadar kötü seçim yapmış. Hayır, asla. Birincisi o giyim, o seçim Afra Saraçoğlu'nun değil. Firma bizim bu ürünümüzü tanıtmanızı istiyoruz diye İstanbul'da anlaşma yaparken ürünün fotoğrafını, ürünün videosunu, ürünün bir örneğini Afra Saraçoğlu'na gösteriyor ve onun okeyi olmadan zaten bu anlaşma yapılamaz. Afra Saraçoğlu da evet ben bunu giyerim diye kabul ediyor ama firma onu tercih ediyor. Kendi bu ürünüm diyor benim bu sene vitrine çıkaracağım, satışa koyacağım. Paris Moda Haftası'nda tanıtacağım ve sonrasında benim mağazalarımda çok satılmasını istediğim ürün bu. Türkiye'de bu satılsın. Gençler, genç kadınlar, genç kızlar bu ürünümü alsınlar. Bu ceketimi, bu eteğimi ya da bu ceketimi, bu pantolonumu, bu e, bluzumu alsınlar istiyoruz. Bunu tanıtmanı istiyoruz. O da bakıyor, uyarsa tamam diyor. Uymazsa başka modeliniz var mı diyor bana önerebileceğiniz. Bütün ünlüler böyle çalışır. Ve Afra sokak stiliyle geçen ilkbaharda Paris Moda Haftası'nda fotoğraflar, videolar yayınlanmıştı Afra Saraçoğlu ve insanlar şaşırmıştı. Afra Saraçoğlu'nu çekemeyenler, kıskananlar ha 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 olmamış ki, ha 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 olmamış ki diye demişlerdi. Halbuki çok güzel oldu. Ters köşe yaptı. Şaşırttı. Hayranlarını da şaşırttı. Sevmeyenlerini de şaşırttı Afra Saraçoğlu. Güzeller güzeli. Zaten ne giyse gerisini siz getirin. Ne giyse yakışır. Acaba cumartesi günü Afra Saraçoğlu nasıl bir kıyafetle göreceğiz? Sizce sokak stili mi yine? Sizce bir pop ikonu gibi mi giyinecek? Sizce bir rocker gibi mi giyinecek? Bir rock fanı gibi mi ya da rock sanatçısı gibi mi giyinecek? Yoksa sizce sizce bir salon hanımefendisi, bir sosyete hanımefendisi, çok şık bir davete katılan çok şık bir hanımefendi gibi mi giyinecek? Ne dersiniz? Mert nasıl kıskanmıyor anlamıyorum diyor ama Mert biliyor ki Afra işini yapıyor. Ya Mert Ramazan Demir'i Afra kıskanmıyor mu? Mert Ramazan Demir gibi yakışıklı bir aktör var mı arkadaşlar? Şu anda hem genç hem çok yakışıklı. Hem çok genç hem çok yakışıklı.
Yakışıklı olarak, bildiğimiz, yıllardır yakışıklı olarak alkışladığımız, beğendiğimiz Kıvanç Tatlıtuğ artık 40 yaşını geçti mesela. Kıvanç Tatlıtuğ'un tahtına Mert Ramazan Demir yerleşiyor arkadaşlar. Bir iki iş daha yapması lazım. Bir iki dizi ve sinema filmi daha yapması lazım. Yaptığı işlerin, çalıştığı işlerin biraz daha artması lazım. Ondan sonra herkes bu benim söylediğimi söyleyecek. Kıvanç Tatlıtuğ'un tahtına Mert Ramazan Demir oturdu diyecekler. Evet. Kenan İmirzalıoğlu da var. Çağatay Ulusoy da var. Erkek oyuncu olarak işte Murat Yıldırım da var, sayabilirsiniz. Ama ne diyorlar? Hepsinin en yakışıklısı, en birincisi ve en iyi oyuncu olan Kıvanç Tatlıtuğ diyorlar, değil mi? Tahtta o oturuyor diyorlar. Öyle kabul ediyorlar insanlar. Ama göreceksiniz, 2 diziye daha bakar. 2 dizi, 2 filme daha bakar. 2 işi daha tutsun Mert Ramazan Demir'in. Artık tahtta Mert Ramazan Demir oturacak arkadaşlar. Dilek Şenyurt diyor ki özel abonem, özel üyem, onlar artık yavaş yavaş yaşlanıyorlar. Evet, o dediğim, demin saydığım isimler, Kenan İmirzalıoğlu da yaşlandı. Mert Ramazan Demir Z kuşağı ile zirvede. Z kuşağı zaten Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nu zirvede kabul ediyor da orta yaşlıların kabul etmesini bekliyorum ben. Ve olgun insanların kabul etmesini bekliyorum. Onlar da bir süre sonra, bir iki işini daha gördükten sonra, ya bu çocuk gerçekten çok iyi oyuncuymuş ve bu çocuk gerçekten çok temiz kalpli, çok iyi kalpli ve bu çocuk çok dürüst diyeceklerine inanıyorum arkadaşlar. Peki, sizleri çok seviyorum. Sizlerin de beni sevdiğine inanıyorum. Antiler zaman zaman aranıza giriyor ve saçma sapan şeyler yazıyorlar. Demin bir tanesini engelledim. Engellemeyi de çok sevmem ama kaşınan insanları da kaşımak lazım. Dilek Şenyurt özel abonem diyor ki mecburen kabul edecekler. Ya evet, kabul edecekler. Dünya yenileniyor. Çok doğru. Her şey yenileniyor Dilek Şenyurt. Hepimiz bu yenilenmeye ayak uydurmamız lazım. Bakın ben 65 yaşındayım ama Z kuşağı gibi düşünmeye çalışıyorum. Beni takip ediyorsunuz ve biliyorsunuz benim fikirlerim, benim düşüncelerim, benim sizlere anlattıklarım hep genç arkadaşlarımın düşüncelerine yakın fikirler, anlatımlar. Bu neden değişimi yakalamak istediğim için, değişimi yakalamayı kendime iş bildiğim için, hem işimde daha başarılı olmak için, hem sosyal ilişkilerimde, insanlarla ilişkilerimde, birebir ve toplu gruplarla ilişkilerimde çok daha başarılı ve çok daha sevilen, parmakla gösterilen, tercih edilen bir birey olabilmemiz için arkadaşlar statikodan vazgeçmemiz lazım. Nedir statiko? Orada kalmak. Hayır, o fikirde sabit fikirli olmak, bir şeyi körü körüne savunmak. Hayır efendim, değişin. Değişmeliyiz. Her şey değişiyor. Dünya da yenileniyor. Dünya da değişiyor. Her şey her gün değişiyor arkadaşlar. Biz de değişen çağa ayak uydurmalıyız. Bu şu demek değil ama ilkelerimizden, prensiplerimizden, efendiliğimizden, dürüstlüğümüzden vazgeçeceğiz değil. Hayır, onlar değişmez. Örfümüzden, adetimizden, namuslu olmaktan, harama el uzatmamaktan, bunlardan vazgeçmeyeceğiz. Bunlar bizim olmazsa olmaz anayasamız. Bu kuralları değil. Hayır, ben onu söylemiyorum. Benim ne söylediğimi çok çok iyi anladığınızı kabul ediyorum. Dilek Şenyurt, bağnaz düşüncelerden kurtulmak gerekiyor. Evet, sizleri çok seviyorum. Sizlerin de beni çok sevdiğini biliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.